Şimdi size borsa, yatırım fonu ya da herhangi bir yatırım aracında günlük olarak yatırım yapmak mı yoksa aylık olarak maaşımızı aldıktan sonra yatırım yapmak mı? Hangisi daha doğru bir yatırım şekli? Bunu beraber inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bildiğimiz gibi şu an günümüzde birçok insan hala daha yatırım yapmıyor. Aylık olarak bile olsa, hatta 2 aylık 3 aylık dahi olsa yatırım yapmıyor. Yatırımın ne anlama geldiğini hiçbir şekilde bilmiyor ve birikim dahi yapmıyor. Tüketim çılgınlığının içerisinde sürüklenerek devam para harcıyorlar. Şimdi konudan fazla sapmayarak şundan bahsedeceğim. Siz eğer aylık yerine günlük olarak mesela 10 lira, 20 lira, 30 lira yatırım yaparsanız, her gün bu alışkanlığı kendinize kazandırırsanız, siz bir ay, 2 ay, 3 ayda, örnek vereceğim, diyelim ki 90 gün boyunca yatırım önerisi değildir. Gümüş fonu aldınız. Ak portföy gümüş fonu, GUM fon veya Inveo portföyün, örnek veriyorum, altın fonunu aldınız. Arkadaşlar, bildiğimiz gibi aylık olarak Inveo portföyün altın fonu %21 getirdi geçen ay. Gümüş fonu son ayda 0 verdi fakat 6 ayda %60 kar verdi. Şundan bahsedeceğim. Çok konuyu dağıtmak istemiyorum. Örnek veriyorum. Siz her gün diyelim ki 30 TL'lik bir fon ya da hisse senedi alacaksınız. Siz, örnek veriyorum, 10 liradan aldınız. 10 lira oldu. 10 lira 10 kuruş, 20 kuruş, 25, 30 ufak ufak arttığını düşünelim. Ya da 11 oldu, 10,5 oldu, işte 11,5 diye sürekli böyle zikzak şeklinde gitti. Sizler devamlı alım yaptığınızda, ya örnek veriyorum, düşüş trendindeyken aşağı doğru ortalama yapmış olacaksınız. Yukarı çıkarken de zaten siz sürekli aldığınız için alım fiyatınız, örnek veriyorum, 10 lirayken bir sonraki ay 15 oldu. 15'ten almış olmayacaksınız. Siz 10 lira, 11 lira, 11,5, 11,20, 30 derken her fiyattan almış olacağınız için sizin karınız günlük alımlarda çok çok daha fazla olmuş olacak aylık ortalamaya bakarsak eğer. Ama şunu söyleyeceğim. Hiç yatırım anlayışı olmayan, yatırım yapmayan kişiler tabii ki de aylık olarak yatırım yapmasında fayda var. Bunu da şunu açıklayacağım. Biliyorsunuz, Babil'in En Zengin Adamı isimli bir kitap var. Bunu sizinle paylaşacağım. Hangi ekonomi kitaplarını okudum, bunu da sizlerle paylaşacağım ve zaten takipte kalanlar izlemiş olacaklar. Maaşınızın en az minimum %10'unu kenara ayırın diyor. Yani siz 11.400 lira maaş alıyorsanız eğer, zaten bunun 1140 lirasını kenara ayırdığınız zaman sizi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Tabii ki eğer siz kenara ayırabilecek gücünüz varsa, diyelim ki 20 bin lira maaşınız var. Bunun 2 bin lirasını değil de 4 bin lirasını ayırdığınız zaman, %20'sini ayırdığınız zaman, işte o zaman çok güzel olacak. Çünkü neden? Sizin her ay 4 bin liralık bir bütçeyi ayırdığınız zaman katlama hızınız çok fazla olacak. 2 bin lira ayıran bir kişiye göre tabii ki 2 kat daha hızlı büyüyeceksiniz. Siz bunu, örnek veriyorum, günlük günlük aldığınız zaman ve bütçeyi artırdığınızda, işte o zaman müthiş karlar elde edebilirsiniz. Sigara içenler varsa lütfen sigarayı acil bıraksınlar, yatırım yapsınlar. Ya da lüks tüketim yapan kişiler varsa, örnek veriyorum, her ay düzenli bir şekilde kıyafet alanlar, gereksiz harcama yapanlar. Yani en basit bir örnek ya. 2 tane sizin telefon kılıfınız varsa 3.'yü almayın. Ayakkabınız 5 çift varsa 6.'yı niye alıyorsunuz? Şu anda en düşük bir ayakkabı alsanız, herkes marka ayakkabı giyiyor. 2000-2500 liranın altında ayakkabı yok. O 2500 lirayı siz her ay gidip de ayakkabıya ayırıyorsunuz, fakat yatırıma niye ayırmıyorsunuz? Siz 2,5 bin lirayı yatırıma ayırdığınız zaman, 1000 lirada şöyle bir tasarruf yaptığınız zaman, lüks tüketimlerden o 3000-3500 lirayı siz her ay kenara ayırırsanız, hatta günlük olarak alım yaparsanız, müthiş derecede kendinize katkı sağlamış olursunuz. Ve şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Her ay aldığınız parayı zaten, örnek veriyorum, %10'unu ayırdınız ya. 20 bin lira aldığınız varsayalım. 2 bin lira ayırdınız. Her ne olursa olsun bu 2 bin lirayı siz harcamamak kaydıyla gerçekten her gün alım yapın. 2 bin lirayı bir anda girmeyin. Bakın, bu çok önemli bir konu. Veya elinize para geçti. 50 bin lira geçti. 50 bin liraya hemen bir yatırım aracına girmeyin. 10 bin lirasını girin. 50 bin liranız varsa, örnek veriyorum, yavaş yavaş günlük 100 lira 100 lira alın. Zaten aylık 3 bin lira yapacak. Ya da örnek veriyorum, biner bin lira alın mesela. 1000 lira 1000 lira alın her gün. Bu 30 bin lirayı bu şekilde değerlendirin. Çünkü siz ne zaman inip ne zaman çıkacağını bilmediğiniz için terse kalabilirsiniz. Yüksek miktarlarda zarara uğramanızı istemem. Tabii ki de en doğru yatırım şekli
Eğer hiç yatırım yapmıyorsanız tabii ki de en doğru yatırım şekli sizin için her ay yatırım yapmaktır. Fakat aylık olarak düzenli yatırım yapan biriyseniz bir de günlük olarak yatırım yapmayı deneyin. Bakalım ikisi arasındaki sizin kar farkınız ne kadar çıkacak? Ben bu şekilde yapıyorum. Sizlere de tabii ki de yatırım önerisi olarak değil, bir bilgilendirme önerisi olarak size sunuyorum. Videomu umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalıma destek olmak için de abone olmayı, aynı zamanda bu videomu izlemesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa ona göndermeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni video paylaşıyorum kanalımda. Bunları kaçırmanızı istemem. Çok faydalı bilgiler paylaşıyorum. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.